Tarihte savaşlar çoğu zaman ağır yıkımlara ve büyük kayıplara neden olmuştur. Savaşlar neden çıkar? Bu acıların, kayıpların altında ne yatıyor olabilir? Biraz düşününce aklımıza gelecek konular genelde sınır anlaşmazlıkları, suikastler, kaynak edinimi, çatışan çıkarlar, göz korkutma, karşı tarafa üstünlüğünü ispat etme gibi konulardır. Peki bir futbol maçı savaşa neden olabilir mi? Ortam zaten yeterince gerginse neden olmasın? Şimdi futbol savaşlarının tarafları olan iki komşu futbol sever ülkemize bir göz atalım. İki ülke de uzun yıllar İspanyol sömürgesinde kalmış Orta Amerika ülkeleridir. 1821'de bağımsızlığını kazanmışlardır. Resmi dilleri İspanyolcadır ve nüfusunun büyük çoğunluğu Hristiyandır. Görüldüğü gibi Honduras yüz ölçümü bakımından El Salvador'dan oldukça büyük bir ülke. Fakat olayın gerçekleştiği 1969 yılı nüfusuna bakılırsa El Salvador çok daha fazla nüfusa sahip. El Salvador nüfusu çoğunlukla çiftçilerden oluşuyordu ve kalabalık nüfuslarına oranla çalışmak için yeterli toprakları yoktu. Üstelik El Salvador'un tarıma elverişli alanlarının çoğu da 14 asil soydan gelen toprak ağalarınca idare ediliyordu. Köylülerin 3'te 2'sinin ise hiç toprağı yoktu. Honduras'ta hem nüfus yoğunluğu az hem de topraklar daha verimliydi. Salvador'daki toprak yetersizliğinin üstüne bir de doğum oranlarındaki yüksek artışlar sonucu nüfusun iyice artması, sınırın yasal olmayan yollardan aşılmasında artışa ve Honduras'ın sınır bölgelerindeki topraklarda izinsiz yerleşmelerin gerçekleşmesine yol açtı. Yaklaşık 300 bin Salvadorlu Honduras'a göç etti. Bu kitlesel göçler Honduras'ta büyük politik ve sosyal huzursuzluklara yol açtı. Göçmenler yerliler tarafından saldırılara uğradı. 1960'larda Honduras hükümeti toprak reformuyla Salvadorluların yerleştiği toprakları Honduraslı köylülere dağıttı. Salvadorlular ülkelerine geri yollandılar. Bu şartlarda iki ülke arasındaki siyasi ve sosyal ilişkiler oldukça gerilmişti. Ülkelerin sınır ve nüfus problemleri sıcağı sıcağına gündemdeydi. Adeta savaş için tek bir kıvılcım yeterliydi. Ve bu ortamda iki ülke 1970 Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya geldi. İki taraf arasındaki ilk maç 8 Haziran 1969'da Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da yapılacaktı. El Salvador takımı tüm geceyi otellerin önünde toplanan Honduras taraftarlarının gürültüsü yüzünden uykusuz geçirdi. Ertesi gün oynanan maçta yorgun ve uykusuz El Salvador takımı Roberto Cordona'nın attığı golle Honduras'a 1-0 yenildi. İki taraf da birbirlerine o kadar tahammülsüzleşmişti ki maçın hemen ardından El Salvador'da 18 yaşındaki Amelia Bolanos yenilgiyi kaldıramayıp babasının silahıyla intihar etti. 5 Haziran'da El Salvador'da oynanan ikinci maçta bu sefer Honduras takımı rahat bir gece geçiremedi. Stadyuma halk linç etmesin diye askeri araçlarla götürülen ve tekrar otele aynı şekilde bırakılan Honduras milli takımı El Salvador taraftarlarının saldırısına uğradı. Maç 3-0 Honduras mağlubiyetiyle bitti. Teknik direktörün tek bir cümlesi gerilimi özetlemeye yeterliydi. Kaybettiğimiz için şanslıyız. Maçı izlemeye gelen Honduras taraftarları biten maçın ardından El Salvador fanatikleri tarafından linç edildiler. İki taraftar hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 27 Haziran 1969'da yaşanan bu gerilimin ardından iki taraf arası sınırlar kapatıldı. İki takımın son mücadelesi yine aynı gün Meksiko'da oynandı. Üçüncü maç sonucunda El Salvador Honduras'ı uzatmalarda 3-2 yenerek Dünya Kupası biletini aldı. Bu maçın da olaylı geçmesi 2 hafta sonra çıkacak olan savaşın son kıvılcımı oldu. İki ülkenin de içinde yaşayan göçmenlere karşı saldırıları iyice arttı. 14 Temmuz 1969'da El Salvador Honduras'a resmen savaş açtı. 100 saat süren savaşın başlıca bahanesi futbol maçlarında çıkan olaylardı. İlk gün El Salvador, Honduras'ın havaalanı gibi kritik noktalarını bombardımana tutar. Honduras kuvvetleri havalanamaz. Önemli geçiş yollarını işgale başlar. İlk 2 günde neredeyse Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya kadar hızla ilerler. 3. gün Honduras Hava Kuvvetleri Nikaragua'nın da yardımıyla El Salvador'a hava saldırısı düzenler. Petrol tesisleri gibi kritik noktalar bombalanır.
Salvador'un da karadan ilerleyişini durdururlar. Savaş iki ülke için de avantajlı değildir. 3000'in üzerinde ölüme sebep olan savaş Amerika Birleşik Devletleri'nin araya girmesiyle son bulur. 18 Temmuz 1969'da ateşkes çabuk ilan edilip savaş son bulsa da iki ülke arasındaki gerilim 37 yıl sonra 2006'da devlet başkanlarının el sıkışmasıyla sona ermiştir.